Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle mini bir cüzdan çalışacağız. Mini bir çantadır adeta. İçerisine şöyle bir bakalım. Fermuarlı olarak çalışacağız. Anahtarınızı koyabilirsiniz. Alışveriş çantalarınızı rahatlıkla koyup çantanıza atıp çıkabilirsiniz. Bu bozuk paralarınız için de tabii kullanabileceğiniz fermuarlı, yuvarlak formlu bir çanta olmuş olacak. Bunu kavanoz kapaklarıyla detaylandırarak bitireceğiz arkadaşlar. Vereceğim sayılarda ilerleyerek, büyüterek büyük çanta formunda da kullanabilirsiniz. Bu haliyle çok şık olduğunu düşünüyorum. İsterseniz yanlarına çanta aksesuarları takıp bunu yan minimal bir çanta olarak da tercih edebilirsiniz. Minik eşyalarınızı, aksesuarlarınızı içerisine rahatlıkla taşıyabilirsiniz. İki parça olarak öreceğiz arkadaşlar. 2 tane yan parçamız olacak. Yuvarlak halka olarak başlayacağız ve bitireceğiz şuralarda. Gördüğünüz üzere fermuar dikişimiz olacak. 20 santimlik bir fermuar kullanıyorum. Sonrasında en son çantamızı örgü ile birleştireceğiz. Nasıl yapacağımızı detaylıca göstereceğim size. Kavanoz kapaklarımızı iç kısımda kullanıyor olacağız. Daha sert bir form elde edeceğiz. Kağıt iple kullanacaksanız eğer benim öreceğim şekilde kullanmanıza dahi gerek olmadan direkt kendisini kullanabilirsiniz. Yumuşak iplerde kavanoz kapakları kurtarıcı olacak. Ben kumaş parçalarla detaylandırdım kavanoz kapaklarımızı. Şu şekilde kapakları kapatacak kadar bir kumaşımız var. 100 gram ipimiz var. Fermuar dikişi için ince ip ve iğne kullanacağız. Biraz önce söylediğim üzere 20 santimlik fermuarımız var. Ve tığ olarak da 4 numara 2,5 milimlik tığ tercih ettim arkadaşlar. Siz de ipinizi el ayarınıza göre değiştirebilirsiniz tabii ki. Videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açın lütfen. Yeni projelerimden anında haberdar olabileceksiniz. Eğer hazırsanız hadi örmeye başlayalım. Yan kapağın bir tanesiyle başlayalım şimdi. Öncelikle sihirli halkamı oluşturuyorum. Çarpıyı gördüm ve bir sık iğnemi çektim. Şimdi sihirli halkamın içerisine sık iğneler doldurarak devam ediyorum. Çok sık örmeyin. Hafif bol. 2-4 tane oldu. Sihirli halkamı sıkıştırarak devam ediyorum. 5 6 7 ve 8. Seçmiş olduğum tığım birazcık ince bir tığ. Daha kalın tığlarla da örülebilir ama ben sert dokulu bir formda oluşturmak istiyorum. Biraz zor olabilir belki örmeniz ama ördükçe eliniz alışacak. Sabrettiğinizde de çok güzel bir ürün ortaya çıkarmış olacağız. 2, 4, 6, 8 tane oluşturduk. Şimdi arkadaşlar spiral olarak örerek devam edeceğiz. Şu ilk sık iğnemizde bakın şöyle tepeye batmayacağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Şu ilmeğin arasından alıyorum ve arkasından çıkartıyorum. Şöyle. Bu ipimi de arada yürütüyorum ve aynı yere 2 defa batıyorum. Bir sonraki ilmeğin tepesine değil, tam V'nin arasına batıp arkada da ortadan çıktığımdan emin oluyorum. Bakın, başak başak görüntüler elde etmiş olacağız. Bakın, şu görmüş olduğumuz ilmeğimiz bunun arasına batıyorum ve arkadan da aradan çıkıyorum. Bakın, aynı yere bir defa daha batıyorum. Şu tekrar şöyle yakından göstereyim. Şu tepesi değil, V'nin içinden batıyorum ve arkadan da yine V'nin ortasından çıkartıyorum. Yani ilmekler birbirinin içinden çıkmış gibi görünecek. Benim hoşuma gidiyor bu görüntü. İsterseniz normal sık iğne yaparak da devam edebilirsiniz. Bizim bu videomuzda, bu ürünümüzde öreceğimiz model V'lerin ortasına batarak olacak. Başak başak görüntüler elde ederek olacak. Şimdi alt
8 tane sık iğne ile başladık sihirli halkamızın içerisine. Üzerine her bir ilmeğe çift batarak başak görüntüler elde edecek şekilde sık iğneler yaparak devam ediyorum. Geriye dönerek saydığınızda sırayı karıştırma ihtimaliniz çok daha azalır. Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sık iğnem var. Demek ki bir tane daha arttıracağım. 16 sık iğnem olması gerekiyor. Evet, sonuncuyu da yaptım. Bu ipim burada kalsın. Hem sıra başımı görmüş olurum. Çünkü dönerek öreceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk sık iğnemiz şurada. Bakın bu. Ama bunun ortası burası. Biraz zor olabilir belki almak. Şöyle genişletelim. Tığımızın ucuyla orada bir kendimize yer açalım. İlk sık iğnemize ulaşmak güç olabilir. Şöyle bir yol açtıktan sonra devam edeceğim. Evet. Şimdi bir sık iğnemi ördüm. Hemen yanındakinin yine ortasından alıyorum. Ona 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonrakine atlıyorum. Hemen ortasından bir tane örüyorum. Bir sonrakine atlıyorum. Ortasından bir, aynı yere batacağım. 2 sık iğne örüyorum. Biraz boyutları farklı oldu. Onları hemen şöyle geriye dönüp düzeltelim. Birbirine aynı olursa boyutları örgümüzde daha güzel duracaktır. Şöyle ilk sıralarda belki daha zor olabilir. Genişledikçe, büyüdükçe daha kolay örmeye başlayacağız. Şimdi bir örüyorum, bir arttırıyorum. Burada arttırmamı yapıyorum. Yani 2 defa batıyorum aynı yere. Bir sonrakine bir defa batıyorum. Bir sonrakine 2 defa batıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Şöyle aralarını görmeniz zor olursa şöyle el yordamıyla açın. Şöyle arkadan da doğru yerden çıktığınızdan emin olun. Şimdi ne yapalım? Bir tane arttıralım. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi arttırmış olacağım. Evet, sıra sonuna geldim. 8 tane arttırmış olacağım. Şunu da yapalım. Bakalım kaç tane oldu. Bir tane daha yapalım. Evet. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane var. Bir tane daha kalmış. Hemen onu da yapalım. Şöyle bir arttırma. Evet, şimdi 24 taneye tamamlamış olduk. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada 2 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane tek örüyorum. İkinci tekimi örüyorum. Bir sonraki ilmekte şöyle arkadan da kontrol edelim. 2 tane batıyorum. 1, 2 örüyorum. Bir sonrakinde bazen şöyle aradan çıkmak zor olur. Kontrollü olun. 2 tane batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet, tamamladık. Bakalım hemen
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tane sık iğnemiz oluştu. Bir ilmek belirleyici takacağım. Evet, şöyle son sık iğnemize takalım. Şimdi devam ediyorum. Bakın şuraya batmıyorum. İlmeğin arasına batıyorum. İkisinin arasından da arkadan çıkıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. 3 tane tek ördüm. Bir sonrakine 2 defa batıyorum. Arttırma yapıyorum. 1 2 3 örüyorum. Bir sonrakinde 2 defa batıp arttırmamı yapıyorum. 1 2 3 örüyorum. Bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 8 adet arttırma elde etmiş olacağız. Evet, tamamladım. 40 tane sık iğnemizi oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Arkadan da bu şekilde ve sert bir dokusu oluştu. Kullanırken elimde ezilip büzülmesini istemediğim için bu kalınlıkta ip ve tığ tercih ettim arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Ne yapmıştık? 3 örmüştük, 1 arttırmıştık. Bu sırada 1 2 3 4 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Hemen ilmek belirleyicimi de takacağım. Şöyle 2 4. İlk ilmeği takalım. Devam edelim. 1 2 3 4 tane örüyorum. Sonraki ilmekte bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane arttıracağız şimdi. 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum ve 8 tane daha arttırma elde etmiş olacağız. Döndüm geldim, sıramı tamamladım. 48 tane ilmeği elde ettim. Şimdi devam ediyorum. İlk ilmekten arttırarak devam edeceğiz yine. 1 2 3 4 5 örüyorum.
Şöyle alalım. Bir sonrakinde arttırıyorum. Bu sırayı da aynı şekilde devam ettireceğiz. 5 öreceğiz, 1 arttıracağız ve toplamda 56 sık iğneye ulaşacağız. Hemen örüp geliyorum. Döndüm geldim, tamamladım. 56 adet sık iğnemizi oluşturmuş olduk. Şimdi bundan sonrasında yine ilmek içlerine V şeklinde batarak her bir ilmeğe bir tane batarak devam edeceğiz. Ve birazcık içeriye doğru dönmesini sağlayacağız arkadaşlar. Herhangi bir dönmesi için farklı bir teknik uygulamayacağım. Kendi formülü dönmesini istiyorum. O yüzden her bir ilmeğe bakın şu V'lerin içerisine batarak düz devam edeceğiz. Ve artık arttırma yapmayacağımız için oluşturmuş olduğumuz sık iğnelerin şeklini daha da iyi görmüş olacağız. Hepsine bakın birer tane örerek devam ediyorum. Şöyle göstermiş olayım yakından. Bakın. Şimdi bunu düz örerek kaç sıra devam edeceğiz? Toplamda 5 sıra düz örgümüz olacak. Sonrasında yapacağımız detayları yine konuşarak öreceğiz arkadaşlar. 5 sıra düz örelim ve tekrar buluşalım. Son ilmeğimizi de çalışalım ve tamamlamış olduk. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. 5 sıra yükselttik. Ölçülelim arkadaşlar. Ne kadar olmuş ölçülerini size vermiş olayım. Şimdi şöyle bakalım. Çapını vereceğim. Şu şekilde ölçüyorum. 13,5 santim oldu. Tabi sizin elinizin ayarına göre, ip kalınlığınıza göre ölçüler değişecek. Şöyle bir fermuarımız vardı. Onu da hemen ölçelim. Şu başlangıç ve bitiş noktalarından ölçüyorum. Oraları kullanacağız. 20 santimlik bir fermuarımız var. Şimdi aynı parçadan bir tane daha örüyoruz ve birleştirip neler yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz göreceğiz. Şimdi iki parça olarak tamamlanmış oldu. Fermuarımızı kullanacağız. Önce fermuar dikişini yapacağım. Şöyle dikiş için ipim var. Parçamı koparmadım arkadaşlar. Şöyle bunları buraya denk getirecek şekilde bırakarak yapacağız. Buradan öreceğim çünkü. Şimdi şu ipimin olduğu son yaptığım yere şöyle fermuarımın arkasını bakın şu şekilde katlayacağım ve buraya denk getireceğim. Şu son sıradaki ilmeklerden dikişini gerçekleştireceğim. Şöyle düğümlemiştim. Aralardan alıyorum. Şöyle diğer aradan alıyorum ve geri geliyorum. Şöyle alalım. Bakın. Sonra tekrar aradan alıyorum. Diğer ilmeğimin arasından geçiriyorum. Şöyle fermuarı arada bırakıyorum. Bir sonraki ilmek arasından çıkıyorum. Geriye ilmeğimin arasına geliyorum.
Şöyle ilmek arasından çıkıyorum. Bir sonraki ilmeğin arasından batıyorum. Aradan giriyorum. Bir önceki ilmeğin arasından. Evet, bu şekilde fermuarımızın kısmına gelene kadar dikiyorum. Başa kadar dikişini tamamladım. Bakın şöyle rahatça açılacak fermuarımız. Bakın. Siyahla bu renk, bu tondaki kağıt ipi çok yakıştırıyorum. Şimdi aynı şeyi diğer kapak içinde yapacağız. Hemen dikiş ipimi takacağım. Şöyle iğneme geçiriyorum ipimi. Bakın çok rahatlıkla geçirebileceğimiz bir tekniktir. Detaylı anlatımı da videomda var. O videoyu da ekleyeyim ben açıklamalar kısmına. İp geçirmede sıkıntı yaşayan arkadaşlar için bir rahatlık olmuş olsun. Evet. Dikiş ipimiz de hazır. Şimdi yine bu bitiş kısmından bakın burada ilmek kaydırma yapıp kesmiştim ve diğer parçayı ördüm. Şimdi oradan başlayacağız. Şuradan başlatacağım. Öncelikle bunu katlıyorum. Şöyle bir dikiş yapayım oraya. Şöyle çekeceğim. Şöyle bir katlamış olalım. Başa kadar getirdim. Şimdi şurayı şöyle denk gelecek, karşılıklı olacaklar ve o yüzden şuradan alıyorum. Şöyle kağıt ipe geçirmiş olalım. Evet. Şöyle yanına geçiriyorum ve alta alıyorum. Şöyle sabitleyeceğiz. Şöyle çevirebilirim. Tam oturttuktan sonra fermuarı açarak dikebiliriz. Şöyle arasından alıyorum. Fermuardan alıyorum. Şöyle araya geçiyorum. Tekrar fermuardan alıyorum. İlmekleri atlamadan, aralık açıklık bırakmadan dikiyorum. Şöyle kurtaralım. Şöyle bir bakalım. Bakın. Şu şekilde olacak. Şöyle fermuarımızı açıp da dikebiliriz. Şimdi aynı şekilde karşılığını dikerek tamamlayacağım.
Evet. Şimdi son kısmını da yine şöyle katlayalım. Şu şekilde. Fermuar arasına sıkışmayacak şekilde dikişini yapalım. Şöyle çeviriyorum. Şöyle tekrar bir şuradaki ucu da saklayalım. Evet. İpimizi koparabiliriz. Şöyle düğümlüyorum. Keselim. Fermuar dikişimizi tamamladık. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. Kalıbı çok güzel olacak. Bakın. Şöyle çok muntazam. Bunu daha büyük de çalışabiliriz tabii. Şimdi iç kısımlarına gelecek olan kapaktan kısımları tasarlamaya geçelim. İki tane kavanoz kapağım var. 2 parça kumaşım var. Kumaşımı şöyle içerisine uygun olacak şekilde kestim. Kapaklarım için de uygun. Şimdi şöyle kapağımın bir tanesini alıyorum. İç kısmına kumaşımı yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarına gelecek şekilde silikonumu sıkıyorum. Şekilde sıktıktan sonra şöyle ortalıyorum ve kumaşımı şöyle yapıştırıyorum. Evet. Bunu tüm çevresi için yapıyorum. Tüm çevresine sardım. Ve bu kalan kısımları da şöyle çevireceğiz. Ve yine bu kısımları silikon yardımıyla yapıştıracağız. Tüm çevresine yapıştırıyorum aynı şekilde. Tamamını geçmiş olduk. Şu şekilde burada kullanacağız. Şu şekilde yan taraflarını da yine çantaya yapıştıracağım. Şimdi diğerine ve bu kısımları yapıştırarak geliyorum. İlk kısmını ben şu şekilde yaptım arkadaşlar.
fermuarını da yapıştırdım ve kapağımızı da iç kısmına yapıştırdım. İkinci tarafı da nasıl yaptım beraber görelim istiyorum. Şöyle fermuarın kalkan kısımlarını öncelikle yapıştırdım. Çantaya dikmiştik. Altından kalkan kısımları sizin de eğer bu şekilde ise yapıştırabilirsiniz. Şöyle yapıştırıyorum. Başa kadar ilerletiyorum. İnce ince sıkıyorum. Taşma yapmasını engellemek adına. Son kısmı da yapalım. Evet. Şuraya biraz daha gerekli. Şimdi bu kumaşı yapıştırdığım kapağımı alıyorum ve şu şekilde koyuyorum. Bakın buraya yapışacak. Şu kapağımın fermuara gelen kısmına silikonumu sıkıyorum. Ve fermuar kısmına dikkatlice yerleştiriyorum. Şöyle şuraya birazcık değdirdim. Bunu temizlememiz gerekecek. Şu kısımdakileri alalım. Şimdi diğer kısmına yapacağız. Aynı şeyi kurumasını bekliyorum biraz. Şöyle oturtuyorum. Yerleştiriyorum. Ve buradan silikonu sıkıyorum bu kez. Kapaktaki kumaşı sıkıyorum. Ve çantayı silikona doğru çekiyorum. Bu şekilde kurumasını bekliyorum. Ve son kısmı da yapıyorum. Kumaşıma sıkıyorum. Çantayı kapakla buluşturuyorum. Ve kurumasını bekliyorum. Kısa sürede kuruyor zaten sıcak silikon. Ve bu şekilde yapıştırmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle tamamlamış olduk. Şöyle açtığımızda ağız kısmı burası olacak. Alt kısmını birleştireceğiz. Şöyle silikon parçalarını alalım. Evet. Şöyle fermuarımızı kapatalım diye. Tamam. Şimdi alt kısmı için örmeye devam edelim. Evet. Şimdi burada bırakmıştık. Buradan tekrar alıyorum ben. Bir tane zincir çekiyorum. Şu karşılığındaki ilmekten, bu arada 20 tane sık iğne burada, 20 tane sık iğne burada kaldı benim çantamda. Şöyle içinden geçiriyorum. İpim ortada bakın. Zincir çektim ve ilmeğimi karşı tarafa aldım. Bakın. Zincir çektim. İlmeği karşı tarafından çıkarttım. Bir yandaki ilmeğe geçiyorum. Tığımda ilmeğim var. Ve aradan bu ipimi alıyorum. Bir zincir çekeceğim. Ve ilmeğin içerisinden geçirerek bir kaydırma gibi yapıyorum. Tekrar yandaki ilmek, ipimi alıyorum. Şöyle biraz yakınlaşayım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle arasından örüyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Ve
ikisini bir kapatıyoruz. Bakın bu şekilde tamamlayacağız. Karşı ilmeğe geçiyorum. Şöyle yapsam daha kolay. İlmek çekiyorum. Bir zincir yapıyorum ve hepsinin içinden geçirip çıkıyorum. Bakın. Tığımda ilmek var. Yandakine tığımın kancasını sokuyorum. Karşılığına sokuyorum. Buradan ipimi çekiyorum. Bir tane zincir yapıyorum ve aldığım ilmeği diğerlerinin içinden geçiriyorum. Tekrar yapıyorum. Geçirdim, zincir çektim ve hepsini bir aldım. Karşılıklı alıyorum. Şöyle bir tane zincir yapıyorum ve hepsinin içinden geçiriyorum. Şöyle bakalım, biraz uzatalım ilmeğimizi. İpimi alıyorum. Bir tane zincir yapıyorum ve hepsinin içinden geçiriyorum. Bakın. Şurada bir tane zincir yapmış oluyoruz ve şunların hepsinin içinden geçirmiş oluyoruz. Tekrar yapıyorum. Bakın zinciri çektim. Sonra bunu diğerlerinin içinden geçirdim. Şöyle birkaç tane daha beraber yapalım. Daha sonra hızlıca tamamlıyor olacağım. Ve bunu başa kadar tamamlıyorum. Şöyle son ilmeğimizi de yapalım. Alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tamamlıyorum. Şimdi ilmeğimi şu yandaki ilmekten içeri alacağım. Şöyle bir düğüm yapacağım ve kesiyorum. İpimi çekiyorum. Tamamlamış olduk. Evet. Bunu içeriye çekip saklayacağım bu ipimi. Şöyle yandan alalım. Şöyle geriye doğru yürütüyorum. Her bir ilmekten geçiriyorum. Yeterli. Bunu da keselim. Evet, bakın bu şekilde alt kısmını da tamamlamış olduk. Şöyle elinizle bir şekillendirebilirsiniz. Şöyle bakalım. Şu şekilde kullanabileceğiz. Fermuarını kapatıyorum. Şöyle hazırlamış olduğum bir süsüm var. Onu da fermuar kısmına takacağım. Tüllerim vardı. Onu bir boncuk geçirdim ve kağıt iple fermuarın uç kısmından şöyle sabitlemek istiyorum onu. Farklı süslerle siz de süsleyebilirsiniz. Şöyle şuraya düğümleyelim. Sonra boncuğumun içinden geçireceğim. Tamamlayacağım. Uçlarını da burada kesiyorum. Evet. Şu şekilde bir hareket katmış olduk.
Bir projemizin daha sonuna geldik arkadaşlarım. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabilir, bildirimlerinizi açarak yeni projelerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.